Merhabalar. Bugün sizlerle beraber LiveChart nasıl kurulur sorusunun cevabını öğreneceğiz. Öncelikle tarayıcımızdan LiveChart web sitesine giriş yapıyoruz. Burada ürünler sekmesinin altında indir butonunu göreceksiniz. İçerisinde 3 farklı işletim sistemi için indirme seçenekleri mevcut. Kendi işletim sisteminize göre bir indirme gerçekleştirebilirsiniz. Ben Windows kullandığım için Windows sürümü indireceğim. Burada gerekli bazı dosyalarımız var. Bunlar da MariaDB ve ODBS server'ın eklentileri. Bunları da indirip kurmanız gerekiyor. Kurulumları çok basit. İndirdikten sonra kurulum adımlarını takip ederek kurabilirsiniz. Ben de şu an kurulu olduğu için indirmeyeceğim onları. LiveChart'ın indirmesi devam ediyor. Bu sırada size paketleri göstereyim. Burada ücretsiz paket, analist ve enterprise paketimiz var. Ben bugün ücretsiz paketin kurulumunu gerçekleştireceğim. Kurulumlar birebir aynı. Fakat Analyst ve Enterprise pakette paket ücretlerini ödedikten sonra lisans dosyanız size mail olarak geliyor. Başlangıç pakette böyle bir şey yok. Bir yandan biz lisansımızı da alalım. Hemen başla diyoruz. Lisans seç. Burada planımızı seçiyoruz. Başlangıç diyeceğim ben. Burada bilgilerimi dolduruyorum. Firma adı test. Buradaki girdiğiniz e-posta adresiniz önemli. Çünkü kurulum sırasında da sizden bir e-posta isteyecek. Buradaki e-postayla aynı e-posta olması gerekiyor. Lisans anahtarımı oluşturuyorum. Mail adresime lisansım gelmiş bulunmakta. Lisansımı ve LiveChart dosyamı masaüstüme aldım. Şimdi LiveChart dosyamızı ayıklamamız gerekiyor. Zip halinde iniyor. Lisans anahtarımızın ismini de şu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. License.k olarak. Ayıklama işlemimiz bitti. Dosya diziline girip lisans anahtarımı buraya aktarıyorum. Sonrasında Run LiveChart dosyasını çalıştırıp kurmaya başlıyorum. Çalıştır. İzin ver diyorum. İlk kurum olduğu için ilk kurulum ekranı geldi karşıma. Şuradaki butondan kurulum sırasında yapmam gereken adımları görebilirim. Burada benim ilk girişte kullanacağım kullanıcı adım ve şifrem de mevcut. Burada firma kurulumu diyerek başlıyorum. Firma adı gene test diyorum. Firma adının çok bir önemi yok bu aşamada. Yani firma adımız bu görünecek. Fakat mail adresini hatırlarsanız lisans alırken girdiğiniz mail adresiyle aynı olması gerekiyor demiştim size. Yani firma adı için böyle bir yükümlülük yok. Burada şifrem admin 123. Bir aktivasyon gerçekleştirmem gerekiyor. Uygulamaya girdikten sonra şifremi değiştirmemi isteyecek. Bu tek seferlik bir şey. Eski şifremiz admin 123. Yeni şifremizi de 1'den 6'ya kadar yapalım. Böylelikle LiveChart kurulumunu tamamlamış bulunmaktayız. Kullanım ile alakalı videolara kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar, iyi günler dilerim.